Ekvador'dan herkese selamlar. Brezilya videosuna geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Güney Amerika turum hala devam ediyor. Brezilya, Paraguay, Bolivya, Peru, şimdi Ekvador'dayım. Siz Brezilya videosunu izliyor olacaksınız. Sadece küçük bir hatırlatma. Lütfen kanala abone olun. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve paylaşın, dostlarınıza gönderin, hype'layın. Bu maceraya sizler de ortak olun. Santa Teresa, favelanın arasında kalmış. Copacabana'nın, Ipaneba'nın kaosundan kaçıp kurtulmak isteyenlerin keyif aldığı, dinlendiği nokta. Burası sizi adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Şahı, yanındaki de burada İstanbul, Türkiye. Rengarenk, müthiş görünüyorlar. Arkadaşlar keyfim inanılmaz yerinde. Brezilya'da muhtemelen kimsenin başına gelmeyecek şey benim başıma geldi. Giden telefonum bulundu. Yani şöyle, ben telefonu kilitlediğimde diğer telefonumdan WhatsApp numaramı bırakmıştım. Eğer birisi bulursa hani iletişime geçin, zaten polis raporu tutuldu diye. 2 gün sonrasında biri bana yazdı. Telefonu bulduğunu söyledi ama Portekizce yazıyor. Ben Portekizce bilmediğim için tekrardan polis merkezine gittim. Onlar iletişim kurdular, her şeyi onlar hallettiler. Uzun pazarlık sonrası biraz para ödedim. Anlatamam. Yani şöyle, bulan kişi telefonun benim olmadığını iddia ediyor. Ben de kanıtlayacak bir sürü şey söyledim, yani polislere de söyledim. Neyse bir şekilde ikna oldu ama Brezilya'da yasal hakları varmış. Birisi herhangi bir şey bulduğunda sahibine döndürdüğünde şey alıyor. Ne alır? Ödül. Komisyon. Neyse. Önemli olan telefonumun gelmesiydi. Telefonum geldi. Parayı ödedim. Hiç önemli değil. Çünkü yani hiçbir banka hesabıma ulaşamadım. Telefonuma kod gönderiyor. SIM kartım orada takılı. Diğer telefonumda, yani ikinci telefonumda değil. O yüzden Singapur'daki hiçbir banka hesabıma ulaşamıyordum. Bu da en büyük sorundu yani benim için. Tabii telefonun kendi değerinin de ötesinde. Stresten 2-3 gündür başıma ağrılar giriyor. Ne eğlenebiliyorum. Yani yemek yiyemedim ya doğru düzgün. Ama şimdi çok güzel bir yere geldim. Bir hafta burada kalacağım. Size zaten burayı da göstereceğim. Artık eğlenme, Rio'nun tadını çıkarma vakti. Çünkü gerçekten son birkaç gündür hiçbir şey yapamadım. Burada böyle küçük keyifli bir oturma alanı var. Ama burası zaten inanılmaz kocaman bir yer. Bu merdivenlerin bu şekilde ardı arkası gelmiyor. Burada balkon var. Balkonun hemen aşağısında şurada, şu bölgede havuz var. Şimdi balkondan tekrar gösteririm zaten orayı. Evet, orada bir çalışma alanından geçtim. Hemen sonrasında şu an hava biraz kapalı diye burada çok kimse yok ama yani her gün inanılmaz kalabalık oluyor burası. Tam şu karşıki dağlarda şu an sis oturmuş. Görünmüyor ama İsa heykeli de tam orada. Normalde böyle hafif bir silüeti görünüyor ama şu an sislerden hiçbir şey görünmüyor. Rio'nun bohem kalbi Santa Teresa'dan selamlar. Bugün Rio'nun diğer bölgelerinden çok farklı olan, Rio'nun en keyifli, en renkli bölgelerinden bir tanesini gezeceğiz. Santa Teresa'dayım. Burası eski kolonyal mimarisi, renkli sokak sanatları, renkli duvar resimleri, görkemli malikaneleriyle favelanın arasında kalmış. Copacabana'nın, Ipaneba'nın kaosundan kaçıp kurtulmak isteyenlerin keyif aldığı, dinlendiği nokta. Renkli binaları, binaların duvarlarındaki eski Portekiz çinileri ve sarı nostaljik tramvayıyla burası sizi adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Bu arada burası Rio'nun geri kalanından çok farklı. Çünkü Leblon'da, Ipanema'da ya da Copacabana'da hep böyle bir kaos, çok fazla insan, kalabalık, gürültü, sürekli müzik bir yerlerde yorabiliyor bir süre sonra. Çok turistik ama çok sakin. Herkes böyle bir kafede oturmuş, çayını kahvesini neyse içiyor, sohbet ediyor.
Tamamen bu atmosferin tadını çıkarıyor. Turistlerden bahsediyorum. Tabii yerel halk işinde gücünde. Bir hafta kadar Copacabana'da kaldım. Pardon, Ipanema'da kaldım. Şimdi bir haftada burada Santa Teresa'da kalacağım. Buraya gelmemin nedeni Ipanema'da çok fazla eğlendim. İşte Shakira konserine gittim, telefonum kayboldu. Sonra bulundu falan, böyle bir sürü dramatik olay. Dedim ki ben artık biraz dinlenmek istiyorum. O yüzden Santa Teresa'ya geldim. Çok güzel bir malikanede kalıyorum. O malikane de yine buranın böyle çok önemli mimarilerinden biri, çok önemli binalarından birisi. 155 yaşında bir malikane. Buranın çok eski soylu ailelerinden birisi yaptırmış. Sonra yıllar sonra satmışlar, birisi almış, otel yapmış falan filan. Öyle bir yer. Çok keyifli, çok güzel bir binası var, havuzu var, nefis bahçeli. Eğer Santa Teresa'daysanız bu yokuşları sürekli inip çıkıyorsunuz. Çünkü çok dağlık bir yerde kalıyor. Ve şöyle işte eski kolonyal dönemden kalma Portekiz mimarisini her yerde görüyoruz. Burası da o nostaljik tramvayın durağı. Biraz gezdikten sonra muhtemelen bir kafede oturur bir şeyler içerim. Hava çok güzel, hava inanılmaz güzel. Biraz hastaydım dün. Yani aslında Rio bana iyi geldi mi çok emin de değilim. Bir 10 gün falan oldu buraya geleli. İşte 2 güne hastaydım, ateşliydim, yattım, hiçbir şey yapamadım. Ondan önceki 3 gün işte telefonumu kaybettim falan derken 3 günümü polis merkezinde geçirdim. Sürekli bir tutanak tutuluyor. Birileri benimle iletişime geçti, telefonumu bulmuşlar falan filan derken yani böyle bir enteresan sürecin içerisinde buldum kendimi. O bir hafta 10 günün 5 gününde, 5-6 gününde hiçbir şey yapamadan Rio'da oturdum sadece. Zaten moralim çok bozuktu. Vallahi alnımdan şıp şıp damlıyor ter. Burada çok meşhur başka bir yer var. Sizi oraya götüreceğim. Escadrilla, Celeron merdivenleri. Keyifli görünüyor gayet. Yani biraz tepelik, sürekli o yokuşları in çık. Yorucu olsa gerek. Ama sanki böyle tüm Rio'yu düşününce Santa Teresa keyifle yaşanacak bir yer gibi geldi bana. Ipanema'da bir hafta geçirdikten sonra bir şey oldum. Artık yani benim başım ağrıyor. Çok gürültülü. Sürekli Alaçatı'da o kaosun ortasındaymışsınız gibi bir yaşam düşünün. Ne kadar çok araba geçiyor buradan. Evet, o Alaçatı'nın yaz kaosu. Hep öyle. O yüzden dedim yaşanmaz burada. O güzel mi, keyifli mi? Çok keyif aldım Ipanema'dan. Yaşadığım tüm olumsuz deneyimlere rağmen çok keyif aldım. Tavsiyem size kesinlikle Santa Teresa'ya gelin. Kesinlikle atlamayın. Çok güzel bir kere. O kolonyal dönem mimarisi, o renkli mimari. Bilmiyorum, benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Bakın mesela yani şu binalar. Çok hoş. Palavra, palavra, palavra. Ne demek acaba? Palavra, paha, paşa, palavra. Kim bu abi? Vallahi dediğim gibi eğer Rio'daysanız muhakkak Santa Teresa'yı listenize ekliyorsunuz. Kaçırmayın burayı. Ay, öldüm. Yoruldum. Çok keyifli. Çok güzel. Genelde ben böyle şeyler söyleyince başıma bir şeyler geliyor. Korkuyorum artık güzel konuşmaya. Geçen de Ipanema Beach'te oturmuş. Yani işte burası şöyle iyi hissettiriyor, böyle güzel hissettiriyor dedikten sonra kendi telefonumu para ödeyip geri almak zorunda kaldım. Yani hayat. Çok iyi görünüyor. Tüm Rio. Şöyle yaklaşayım. Tüm Rio ayaklarınızın altında. İşte Santa Teresa böyle yüksekte bir yer arkadaşlar. Tam karşımızdaki dağ da Pau de Açúcar, Sugar Loaf diye geçiyor.
Ben gittim daha önce oraya. Hatta böyle bir DJ vardı. DJ eşliğinde orada caipirinhalarımızı içip Rio'nun tadını çıkarmıştık. Tam şu. Favelalara yakın bir bölge aslında Santa Teresa. Ve buradan daha da yukarılara çıktıkça o tehlikeli bölgelere giriyorsunuz. Yani favela dediğin bölge tek bir yer değil, tek bir bölge değil. Rio'nun belli bölgelerinde farklı böyle gecekondu mahalleleri var diyeyim. Onlar favela. Burası da yine Copacabana ve Ipanema gibi görece güvenli bir bölge Santa Teresa. Yani aslında gündüz bir sorun yok. Akşamları sıkıntı. Çok yalnız kalmayın. Ben telefonum kaybolduğunda polis karakolundayken, polis merkezindeyken bir tane kız vardı. Uber çağırıyor. Uber'le beraber Uber geldiğinde arkasından motorlu 2 kişi yaklaşıyor. Kızı durduruyorlar. Silah ya da bıçak çekiyorlar. Ve işte telefonunu, kartlarını, şifrelerini, her şeyini alıyorlar kızdan ve gidiyorlar. Kız hüngür hüngür ağlıyordu. Yani böyle şeyler yaşanıyor. Çok güvenli değil gece buralar. Ama gündüz genelde sıkıntı yok. Turistik yerlerde, özellikle turistik yerlerin dışına hiç çıkmayın. Yine dik bir yokuş. Buranın olayı o. Evet, çok fazla insan var burada. Zaten aşırı turistik bir bölge burası. Ve şu an geldiğim yerde bu bölgenin en turistik noktası. Escadrilla Celerona, dünyanın en renkli merdivenlerine hoş geldiniz. Şili doğumlu sanatçı Jorge Celeron, dünyanın her yerinden toplatılıp getirilmiş 2000'den fazla seramikle bu merdivenleri süslüyor. Adeta bir aşk mektubu gibi tel tel işlemiş duygularını. Yani çok güzel, çok renkli, dünyanın her yerinden rengarenk seramikler var. Şimdi bu merdivenleri tek tek çıkacağım. Türkiye'den gelen parçayı bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Hiç kolay olmayacak Türkiye'den gelen parçayı bulmak ama bence başaracağım. Acaba bu duvarlarda mı aramalıyım yoksa şu merdivenlerde mi? Rengarenk, müthiş görünüyorlar. Burada İstanbul, Türkiye yazısı var. Burada evet bir Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet mi bilmiyorum, olabilir. Hemen burada yanında Türk bayrakları. İstanbul, Türkiye yazıyor burada da. Yani sanırım bu bölge tamamen böyle bizim oralardan. Buldum, çok zor olmadı. Basamakların ilk başladığı yerde. Yani şöyle göstereyim. Burası hemen basamakların giriş noktası. Hemen şurada 3. basamakta. Korkunç bir kalabalık var, yani en tepeden başlıyor buraya kadar. Fena, çok fena. Çok erken gelmek lazım buraya eğer fotoğraf falan çekilmek istiyorsanız. Muhteşem bir yer fotoğraf çekmek için. Zaten Rio'daki böyle en Instagram noktalarından bir tanesi. Ama yani bu şartlar altında insanlar şurada az önce upuzun bir kuyruk oluşturmuşlardı fotoğraf çekilmek için. Hemen burada merdivenlerin başlangıç noktasında da böyle Brezilya formaları veya Rio'ya ait ürünler satılıyor. Şimdi buradan kalabalıktan geçip Santa Teresa meydanına geri döneceğim. Çok fena arkadaşlar. Bakın burada sıra bekliyorlar fotoğraf çektirmek için.
Ziyaret etmeye kesinlikle değer. Ama ya erken gelin, şu halime bak. Şıp şıp her yerimden ter akıyor. Ya erken geleceksiniz ya da burada sıra beklemeyi göze alacaksınız. Öldüm. Eriyorum. Eriyorum. Dağ, bayır, yokuş, merdiven, in çık. Perişan oldum. Şimdi meydana geri geldim, oturdum bir yere. Bir ice americano söyledim. Bir tane de ne söyledim? Buranın geleneksel mangolu, Hindistan cevizi muslu falan bir tatlısı var. Ondan söyledim. Hem tatlı yiyeceğim, hem soğuk bir kahve içeceğim. Yeter be kardeşim. Yürü yürü yürü, in çık koş. Orayı gör, burayı gör. Bu ne zor iş. Marca ele depois Bruce Batidog. Şöyle bir mangolu Hindistan cevizli muz geldi. Yanında da soğuk kahvem. Güneş terste kaldığı için çok iyi görünmüyorlar ama yapacak bir şey yok. Yani kahve dümdüz kahve ama şu an bu sıcakta ona o kadar ihtiyacım vardı ki. Şimdi tekrar göstermeye çalışacağım. Şöyle böyle lifler hala içinde. Taze mangonun lifleri. Şu an tüm neşem, enerjim, keyfim çok iyi. 45 real verdim. Ne yapıyor? 9 dolar. Bu arada Rio'da çok para harcadım ya. En çok para harcadığım yer Rio oldu şu ana kadar. Ne Buenos Aires ne El Calafate, ki El Calafate de pahalıdır yani. Ama Rio'da yemeğe ver 20, kahvaltıya bir şey vermedi. Genelde kaldığım yerde yapıyorum kahvaltıyı. Tatlı kahveye ver 9-10 dolar. Rio'da gerçekten eğer yiyip içecekseniz, hani öyle bir tatil yapacağım diyorsanız 50-60 dolar herhalde minimum günlük. Otelden bahsetmiyorum bu arada, yani otel falan yok. Öldüm. Ama derseniz ki ben işte uygun fiyatlı yerlerde kalıp uygun yerlerde yemek yerim. Ve geleneksel restoranlarında, iyi restoranlarda bir şeyler yemem. Sokak yemekleriyle veya kafelerle geçiştiririm öğünümü diyorsanız herhalde o kadar harcamazsınız diye düşünüyorum. Ama ben Rio'da hem o yediğim picanyalar olsun, işte o ızgara etler, yanında gelen yemekler falan filan iyi yiyip içtim. O yüzden biraz fazla para harcadım. Çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü çok uzun zamandır hayalini kurduğum bir yere gidiyorum. Çok uzun zamandır. Heyecanlıyım. Göreceğiz hep beraber neresi. Ve karşınızda dünyanın 7 harikasından biri olan kurtarıcı İsa heykeli. Sağlam bir kalabalık var burada. Corcovado Dağı'nın tepesinde, denizden 700 metre yükseklikte, muhteşem bir yerde. Tu m'as regardé avec des yeux. Je regardais le mec d'à côté. Faux. C'est pas le nom du monde. Vai falar isso? Vou comprar um cigarro ali, vou fumar dali então. Dali fuma ali, ó.
Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu videonun sonunda kopukluklar var. Hikayenin bir parçası eksik gibi değil mi? Aslında o eksik parçanın çok güzel bir sebebi var. Bazen seyahat ederken kendimi o kadar çok içerik üretme akışına kaptırıyorum ki buraya gelme amacımı unuttuğumu fark ediyorum. Sürekli en iyi açıyı bulmak, ışığı yakalamak, hikayeyi kaydetmek. Bir bakmışım gözümün önündeki o muazzam dünyayı sadece küçücük bir vizörden seyretmişim. İşte tam da öyle günlerden biriydi. Dünyanın bu köşesinde sadece o anın, o kokunun ve o atmosferin tadını çıkarmak istedim. Telefonu cebime koydum, kameranın lens kapağını kapattım. Sadece derin bir nefes aldığımda orada o sahnede olduğumu hissettim. Çünkü benim için seyahat etmek sadece bir sonraki videoyu planlamak değil, gerçekten yaşamak, kaybolmak ve keyif almak demek. Şimdi ekranlarınızda izlediğiniz bu görüntüler, o kamera arkası anlarından elimde kalan küçük samimi hatıralar. Belki kusursuz bir kurgu akışı yok ortada, belki teknik olarak eksik ama his olarak tamamen gerçek. Beni o an kameramla değil, sadece ruhumla orada olduğum için anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Bazen en güzel anlar, dijital hafızaları değil, sadece kalbinize kaydettiğiniz anlardır. Gelin bu anda birlikte sadece izleyerek ve hissederek paylaşalım.